Bir NATO ülkesi, nükleer silaha sahip tek Müslüman devlet ve dünyanın en önemli enerji merkezlerinden biri. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke'de imzaladıkları yeni savunma anlaşmasıyla aynı güvenlik denkleminde buluştu. Üstelik anlaşmanın merkezinde oldukça güçlü bir ilke var. 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, üçüne birden yapılmış sayılacak. Peki bu gerçekten NATO'nun 5. maddesine benzeyen yeni bir ittifak mı? Pakistan'ın nükleer gücü bu denklemde ne kadar önemli? Türkiye neden böyle bir yapının içinde yer alıyor? Ve belki de en kritik soru şu: bu anlaşma İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki diğer güçler açısından ne anlama geliyor? Gelin Mekke Savunma Anlaşması'nın satır aralarına birlikte bakalım. Anlaşma 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan liderlerinin katılımıyla imzalandı. Resmi açıklamanın temel hedefi, 3 ülke arasındaki savunma işbirliğini geliştirmek ve ortak caydırıcılık oluşturmak. Buradaki en önemli kelime ise caydırıcılık. Çünkü savunma ittifaklarının temel amacı her zaman savaşa girmek değildir. Asıl amaç, olası bir saldırgana şu hesabı yaptırmaktır: bir ülkeye saldırırsam yalnızca o ülkeyle değil, onun ortaklarıyla da karşı karşıya kalabilirim. Mekke Anlaşması'nın stratejik ağırlığı tam olarak burada ortaya çıkıyor. Peki bu gerçekten bir NATO modeli mi? Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşılıklı savunma hükmünün teknik mantık açısından NATO'nun 5. maddesine benzediğini ifade etti. Ancak burada çok önemli bir fark bulunuyor. NATO, onlarca yıllık ortak komuta yapısına, ayrıntılı savunma planlarına, askeri üs sistemlerine, müşterek tatbikatlara ve 30'dan fazla üyeye sahip son derece kurumsallaşmış bir ittifak. Mekke Anlaşması ise henüz 3 ülkeyle başlayan, uygulama mekanizmaları yeni oluşturulan çok daha genç bir yapı. Bu nedenle bugün için Mekke Anlaşması'nı NATO ile aynı seviyede değerlendirmek doğru değil. Ama kullanılan kolektif savunma mantığı dikkat çekici biçimde benzer. Bir saldırı gerçekleştiğinde yardımın biçimi tehdidin büyüklüğüne göre değişebilecek. Bu yardım istihbarat paylaşımı olabilir, lojistik destek olabilir, hava savunma sistemlerinin devreye sokulması olabilir ya da şartlar gerektirirse askeri birlik desteğine kadar uzanabilir. Fakat anlaşma, bir ülkeye saldırıldığı anda diğer iki ülkenin otomatik olarak savaşa gireceği anlamına gelmiyor. Öncelikle saldırıya uğrayan ülkenin destek istemesi ve ardından tehdidin niteliğine göre ortak bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Bu ayrım son derece önemli. Çünkü anlaşmanın caydırıcı etkisi güçlü olsa da ülkeler karar alma esnekliğini tamamen kaybetmiş değil. Bir başka önemli nokta ise bu anlaşmanın birkaç hafta içinde ortaya çıkmış ani bir diplomatik karar olmaması. Açıklamalara göre üçlü savunma modeli üzerinde yaklaşık 2 yıl 8 ay boyunca çalışıldı. Bu da anlaşmanın yalnızca güncel krizlere tepki olarak hazırlanmadığını gösteriyor. 3 ülke daha uzun vadeli bir güvenlik mimarisi oluşturmayı hedefliyor olabilir. Peki neden böyle bir yapıya ihtiyaç duyuldu? Çünkü Orta Doğu'nun güvenlik dengeleri son yıllarda ciddi biçimde değişti. Petrol tesisleri, limanlar, enerji nakil hatları, havaalanları ve stratejik altyapılarda savaşların doğrudan hedefi haline gelebiliyor. Bu durum özellikle Suudi Arabistan açısından son derece kritik. Suudi Arabistan, dünyanın en büyük enerji üreticilerinden biri. Aynı zamanda ülke, Vizyon 2030 kapsamında 100 milyarlarca dolarlık ekonomik dönüşüm projeleri yürütüyor. Dolayısıyla Riyad açısından askeri güvenlik ile ekonomik güvenlik artık birbirinden ayrı düşünülemiyor. Suudi Arabistan uzun yıllardır güvenlik açısından Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın çalışıyor. Ancak son dönemde Riyad'ın stratejisi değişti. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini korurken Çin, Türkiye, Pakistan ve diğer bölgesel güçlerle de ilişkilerini çeşitlendirmeye çalışıyor. Mekke Anlaşması da bu açıdan Amerika'dan kopuş değil, güvenlik seçeneklerini artırma girişimi olarak okunabilir. Pakistan açısından ise tablo farklı. Pakistan ile Suudi Arabistan arasında zaten onlarca yıllık askeri ilişkiler bulunuyor. Pakistan uzun süredir Suudi askerlerine eğitim veriyor ve iki ülke arasında teknik savunma işbirliği yürütülüyor. Dolayısıyla Pakistan'ın bu yapıya katılması sürpriz değil. Ancak Pakistan denildiğinde kaçınılmaz olarak başka bir konu gündeme geliyor: nükleer silahlar. Pakistan nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke.
Bu nedenle anlaşmanın açıklanmasının ardından en çok tartışılan sorulardan biri, Suudi Arabistan'ın dolaylı biçimde Pakistan'ın nükleer caydırıcılığından yararlanıp yararlanmayacağı oldu. Fakat bugün itibarıyla böyle bir sonucu doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Pakistan'ın nükleer kapasitesi elbette anlaşmanın siyasi ve stratejik ağırlığını artırıyor. Ancak bu, anlaşmanın otomatik olarak bir nükleer savunma şemsiyesi oluşturduğu anlamına gelmiyor. Türkiye ise bu üçlü yapının belki de en dikkat çekici aktörü. Çünkü Türkiye aynı zamanda NATO üyesi, büyük bir konvansiyonel orduya sahip ve son yıllarda savunma sanayisindeki kapasitesini ciddi biçimde artırdı. İnsansız hava araçlarından elektronik harbe, savaş gemilerinden mühimmata, füze sistemlerinden yeni nesil hava platformlarına kadar geniş bir üretim kabiliyeti oluşmuş durumda. Bu nedenle Türkiye bu ittifaka yalnızca askeri personel veya siyasi destek sağlamıyor. Aynı zamanda savunma teknolojisi ve üretim kapasitesi de getiriyor. Üç ülkenin güçlü yönleri bu açıdan birbirini tamamlayabilir. Suudi Arabistan, finansal kapasiteye ve stratejik coğrafyaya sahip. Pakistan, büyük bir orduya, geniş askeri tecrübeye ve nükleer caydırıcılığa sahip. Türkiye ise operasyonel deneyim, NATO tecrübesi ve gelişmiş savunma sanayisi sunuyor. Eğer bu üç kapasite gerçekten ortak projelere dönüşürse, anlaşmanın etkisi yalnızca savaş zamanlarıyla sınırlı kalmayabilir. Ortak insansız hava aracı üretimi yapılabilir. Hava ve füze savunma sistemleri geliştirilebilir. Mühimmat üretim kapasitesi paylaşılabilir. Ortak askeri tatbikatlar artırılabilir. Bunun yanında savunma teknolojilerinde ortak yatırımlar da gündeme gelebilir. Ancak burada önemli bir uyarı yapmak gerekiyor. Mekke Anlaşması'nı bugünden İslam NATO'su olarak adlandırmak fazla iddialı. Çünkü henüz NATO benzeri sürekli ortak kuvvet, birleşik askeri komuta, ortak savunma bütçesi veya kapsamlı müşterek operasyon planları bulunmuyor. Buna karşılık kurumsallaşma yönünde bazı önemli adımlar planlanıyor. Dışişleri ve Savunma Bakanlarının düzenli toplantılar yapması bekleniyor. Askeri yönetimler arasında sürekli temas kurulması planlanıyor ve Suudi Arabistan merkezli bir genel sekreterlik oluşturulması gündemde. İşte anlaşmanın gerçek geleceğini belirleyecek unsur tam olarak bu. Çünkü liderlerin imza attığı bir anlaşmanın gerçek bir ittifaka dönüşmesi için sürekli çalışan bir bürokrasiye, kriz yönetimi sistemine ve ortak askeri planlamaya ihtiyaç vardır. Eğer bunlar oluşturulursa Mekke Anlaşması yalnızca sembolik bir deklarasyon olmaktan çıkabilir. Peki bu yapı kime karşı kuruluyor? Resmi cevap oldukça açık. Hiçbir ülkeye karşı. İran, İsrail veya başka herhangi bir devlet anlaşmada doğrudan tehdit olarak tanımlanmıyor. Ancak jeopolitikte yalnızca metinlere değil, zamanlamaya da bakılır. Anlaşmanın İran-İsrail geriliminin, füze tehditlerinin ve bölgesel çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde imzalanması elbette dikkat çekiyor. Bazıları bunu İran'a karşı dengeleme hamlesi olarak yorumlayabilir. Bazıları ise İsrail'in askeri üstünlüğüne karşı yeni bir caydırıcılık arayışı olduğunu düşünebilir. Fakat şu an için bunlar yorumdan ibaret. Resmi çerçeve herhangi bir devleti ortak düşman ilan etmiyor. Bir diğer önemli soru ise anlaşmanın 3 ülkeyle sınırlı kalıp kalmayacağı. Özellikle Mısır gibi büyük bir bölgesel aktörün gelecekte benzer bir yapıya dahil olması ihtimali önemli sonuçlar doğurabilir. Böyle bir durumda Akdeniz'den Kızıldeniz'e, Basra Körfezi'nden Güney Asya'ya uzanan çok geniş bir güvenlik ağı ortaya çıkabilir. Bu da bölgedeki güç dengesini ciddi biçimde değiştirebilir. Sonuç olarak Mekke Savunma Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bir gecede tek bir askeri blok haline geldiği anlamına gelmiyor. Ancak üç ülkenin artık güvenliği yalnızca ulusal sınırlar üzerinden değil, ortak caydırıcılık üzerinden değerlendirmeye başladığını gösteriyor.